Aslında uzun zamandır yoktum. Bu arada birçok şeyler oldu. Yapmamız gereken, bir de artık bu vize sınavları falan başlıyor. Bayağı da uğraştırıcı şeyler, arada yaşadığımız küçük kötü durum falan oldu. Tabii bunlar da canınızı sıkmayacağım ama güzel şeyler de oldu. Yeni kamera alacağımdan bahsediyordum. Yeni bir tane kamera aldım. Nasıl oldu? Sarı sitede gezinirken şöyle bakıyordum. Zaten aklımda vardı, biliyorsunuz, bir önceki videoları izlediyseniz bilirsiniz. İzlemediyseniz de izleyebilirsiniz. Bu arada bundan bahsetmişken büyüyoruz yavaş yavaş. Çok fazla video atamıyorum bu ara ama yine de destekleyeceğim bu kanalı. Yani devam edeceğim. Düzgün bir şekilde videolar atmaya başlayacağım. Bu sıra böyle ufak tefek tek tük videolar atabilirim. Ama vize sınavından sonra haftada bir gün video atmayı düşünüyorum veya 2 gün, ona bakacağız artık. Şimdi bu videonun konusu şöyle olacak. Aslında bu video 2 tane soruya cevap verecek. 1. Benim aldığım kamera Fujifilm X-T30. X-T30 2023'te hala alınır mı? Veya 2023'te X-T30'da yayın nasıl yapılır? Ben bununla ilgili birçok araştırma yaptım ama hepsi İngilizce kaynak. Türkçe kaynak pek yoktu. Dedim neden yapmayalım? Şimdi bunu yapmamız için de gerekli 3 tane parça var. Aslında 2 tane parça var ama en azından ben bunların neler olduğunu yapacağım. Bu videoda birazcık böyle vlog tadında olacak. Hem aldığım parçaları göstereceğim hem de ne işe yaradığını söyleyeceğim. En son finalde de genel bir değerlendirmesini yaparız X-T30'un. Böyle canınızı sıkmak istemiyorum teknik verilerle, işte 26 megapiksel CMOS falan filan. Bunları istemiyorum ama istenirse yapabilirim, o ayrı konu. Ama onun harici dediğim gibi birazcık da teknikten uzak, böyle eğlenceli bir şekilde video hazırlamak istedim. Yani X-T30'da aldık, artık istediğimiz gibi video çekebiliriz. Bu arada kullandığım lens de XF23mm2. Güzel bir lens. Ya ben bunu seçtim, yani 35 mm ile bunun arasında kalmıştım. Ama 23 mm daha geniş açı olacağı için ve ben de yayın yapmayı ve video çekmeyi düşündüğüm için çok fazla alanım var mı? Aslında var. Yani açık konuşmak gerekirse ama 23 mm daha çok hoşuma gitti. Keskinliği vesaire olsun. Şimdi çok canınızı sıkmayacağım dedim ama her neyse. Ben şimdi kapatıyorum. Yolda birazcık görüntü çekerim. Ondan sonra bu videoyu böyle güzel güzel yaparız. En son eve geldiğimizde de finalde neler yaptığımı gösteririm. Olmadı öyle bir değerlendirmesini yaparız. O zaman görüşürüz. Yani ben temin görüntüyü bir 20 dakika önce çektim. Az önce izlediğiniz, şimdi araya koyacağım bunu. Az önce izlediğiniz ayakkabı görüntüsünü var ya, tam olarak izlediğiniz dakikadan itibaren 20 dakika geçti ya. 20 dakikadır böyleyim. Bekliyorum. Birazdan devam edeceğiz görüntülere. Yapacak bir şey yok. Oy, sonunda arabaya binebildik. Şimdi yolculuğumuz başlayacak. Şimdi almamız gereken 2 tane şey var. Bir tane mikro HDMI ve HDMI dönüştürücü. Bir tane, bunların mikrofon girişleri normal 3.5 mm jack değil, 2.5 mm jack. O yüzden bir dönüştürücü almamız gerekecek. Bir de hanımefendinin kitap işi var, onu halledeceğiz. O zaman görüşürüz. Alışveriş falan bitti ve eve geldik. Şimdi bugün duyduğunuz bütün sesler, görüntüler tamamen hiçbir mikrofon kullanılmadan ve hiç oynama yapılmadan, yani aradaki müzikler hariç, tamamen Fujifilm'in üstünde dahili olan X-T30'un mikrofonundan duydunuz. Ve şimdi ben size dedim ya, iyi yayın yapabilmek için gerekli olan birkaç bir şey var. Şimdi ilk önce Type-C'den USB'ye bir tane kablo. Eğer aldığınızda bu varsa bunu almanıza gerek yok. Daha sonra
Bunun micro HDMI girişi var biliyorsunuz. Normal bir HDMI değil. Onun için bir dönüştürücü almanız lazım. Veya bir tarafı HDMI, bir tarafı micro HDMI olan bir şey almanız lazım. Onu da hemen açıp size göstereyim. Normal bir Type-C kablosuna bunu bağlayabiliyorsunuz. Evet, dönüştürücümüz de şu şekilde bir şey. Şöyle. Ve şöyle bir girişi var. Bunu takıp daha sonra buradan yayın alacağız. Şimdi onları yapalım. Dediğim gibi teknik özellik konusuna pek girmeyeceğim. Eğer istenilirse yorumlarda belirtebilirsiniz. O zaman teknik özelliklerinden bahsedebilirim. Hatta dışarı çıkıp böyle birkaç fotoğraf çekip iyice detaylı bir şekilde anlatabilirim. Ya da direkt ayarlarını gösterebilirim. Ben hangi ayarlarda çekiyorum, ne yapıyorum, nasıl yapıyorum diye. İsterseniz gelin şimdi bilgisayara geçelim. Ve ondan sonra bir bakalım. Nasıl oluyormuş, nasıl bitiyormuş. OBS'ten de size ben göstermiş olayım. Ha bu arada benim neredeydi? Evet. İlla Elgato almanıza gerek yok. Şöyle bir şey de işinizi kurtaracaktır. Yani bu, bilmiyorum görebiliyor musunuz şu an ama şöyle bir şey de işinizi kurtaracaktır ve bunlar çok ucuz şeyler. 50-60 liraya kadar bulabiliyorsunuz. Hayat kurtarıyor diyebilirim. Eğer çok büyük bir yayıncı değilseniz Elgato Camlink'e veya ne bileyim HD 60S'e falan gerek yok. Bu şekilde de işinizi kurtaracaktır. Ben bugün bunu yapacağım açık konuşmak gerekirse. Hem bir performansına bakmış olacağız, hem kameranın hem bunun. Birlikte öğrenmiş olacağız yani. İsterseniz gelin hemen bilgisayara geçelim. Evet, bağlantılarımı yaptığımda şöyle bir şey oluyor. Bu tarafında burada direkt HDMI girişi var. Bu HDMI girişini buna takıyorum ve bunu USB'ye bağlıyorum bilgisayarın. Bu da dönüştürücü. Yine burada HDMI girişi var. Bu HDMI'yi de buraya takıyorum. Bu kısmı da kameranızın yanında bulunan Type-C girişinin hemen altında olan micro HDMI girişine takacağız ve ondan sonra birkaç ayar var. Onları da yaptıktan sonra herhalde görüntümüz mükemmel bir şekilde gelmiş olacak. Takalım. Sesimi yine kameranın üzerinden duyuyorsunuz ve ben bilgisayardan kayıt alıyorum. Şimdi ilk önce OBS'e gelip buradan ekle deyip video yakalama aygıtı diyoruz. Video yakalama aygıtı, ben buraya XT30 yazdım. Şimdi bende daha önceden Canon vardı. Bu Fujifilm X webcam. Onu denedim. Bu arada çok kötü bir görüntüsü oluyor. 1024'e 720 768 gibi bir çıktısı oluyor ve çok kötü gözüküyor. Evet, tanıdığı USB video bizim yapmamız gereken. Böyle yaptığınız zaman zaten direkt geldi ve ekranda istediğimiz gibi de bu şekilde yerleştirebiliriz. İsterseniz bu şekilde yapabiliriz, isterseniz bu şekilde yapabiliriz. Kayma oluyor mu? Galiba birazcık oluyor gibi baktığımız zaman. Çünkü normal görüntüyü alacağım. Bir de normal bu görüntüyü alacağım. Şu an kaydettiğimi, bir de bunu görüntüsünü alacağım. Birazcık böyle bakarız arada. Galiba kayma oluyor. Zaten sesten de fark edilir ama yine de siz yapabilirsiniz. Şu an kamera 4K bu arada. 4K'da ve Full HD falan değil. Gördüğünüz gibi 4K'ya algılayıp ama 1920'ye 1080 çıkış veriyor. Zaten biz yayınları en fazla 720-1080p gibi yapıyoruz. 4K yayın yapan daha yoktur diye düşünüyorum. O yüzden beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoda da XT30 alınabilir mi, alınamaz mı? Sabah çektiğim bütün videolar XT30 ile çekildi. Telefonun sesi, telefon diyorum, sesi olsun, ne bileyim görüntüler olsun, her şey. Ve elde çekildi hepsi. Onun harici sesi dediğim gibi mikrofonsuz bir Rode'un video mikro gibi bir şey kullanmadım. Kendi dahili mikrofonuydu hepsi. Ve lens olarak da dediğim gibi 23 XF 23 mm f2 diyafram açıklığına sahip bir lens kullandım. Bunun da artık değerlendirmesini siz yaparsınız. Yapacağınız işe göre de kamera değişebilir tabii ki de ama içerik üretecekseniz bence fazla bile diyebilirim aslında. Hatta yayın için çok fazla bile diyebilirim. Bu soruların cevaplarını verdiğini düşünüyorum. Yine kafanıza takılan bir şey olursa Discord adresimize gelip bana ulaşabilirsiniz veya yorum yazabilirsiniz. Instagram'dan da ulaşabilirsiniz tabii ki. Bu arada Discord demişken Discord'umuz bayağı kalabalıklaşmaya başladı. Eklediğim yapay zekalar sayesinde insanlar orada birçok işler yapmaya başladı ve bazen güzel şeyler de çıkabiliyor ortaya. Onunla alakalı da küçük bir duyurum olabilir. Yakın zamanda orada bir çekiliş yapma imkanım var. İmkanım değil, ihtimalim var daha doğrusu. Orada yüz değiştirmeyle yapılan fotoğraflardan sizlerle birlikte bir oylama yapıp ben de sizlere sunacağım ve birincisine kablosuz Rampage'in bir mouse'unu vermeyi düşünüyorum. Tabi bu daha şekillenecek. Yani bu birazcık zaman alabilir, bir ay sonra gibi olabilir. Ben yine duyurusunu bunun yapacağım. Instagram üzerinden yapabilirim. O yüzden Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Dediğim gibi herhangi bir sorunuz varsa yorumlarda yazabilirsiniz veya bana Discord'dan ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Bay bay.